Herkese merhaba. Şimdi bugün gerçekten de çok kafa karıştıran bir konuya dalıyoruz. Konumuz evcil hayvanlar ve alerjiler. Biliyorsunuz çocukluk çağı alerjileri dendiğinde evdeki o sevimli, tüylü dostlarımız, acaba onlar birer kahraman mı yoksa farkında olmadan bir suçlu mu? Gelin bu sorunun cevabını bulmak için kanıtları hep birlikte masaya yatıralım. Evet, işte o meşhur soru. Tüylü dostunuz belki de çocuğunuzdaki alerjileri önlemenin anahtarı olabilir mi? Yani düşünsenize, milyonlarca ebeveyn, milyonlarca hayvansever bu ikilemde kalıyor. Bir tarafta çocuğunuzun sağlığı var, diğer tarafta ailenizin o dört ayaklı, sevgi dolu üyesi. Peki bilim bu işe ne diyor? Söyleyeyim, cevap hiç de beklediğiniz gibi olmayabilir. İşte bütün kafa karışıklığının kaynarı tam da bu tablo. Bakın, eski tavsiye ne diyordu? Aman alerjileri önlemek için evcil hayvanlardan, onların tüylerinden uzak durun. Yıllarca bunu duyduk değil mi? Ama yeni bilimsel bulgular ne diyor? Durun bir dakika. Belki de tam tersi geçerli. Belki de evcil hayvanlara erken yaşta maruz kalmak bağışıklık sistemini adeta eğitiyor. Peki hangisi doğru? İşte biz de bugün bu gizemi çözmek için buradayız. Evet, konumuz karışık ipuçlarının izinde. Yani bilimsel kanıtlar neden bu kadar kafa karıştırıcı oldu? Şimdi gelin araştırmamızın bu ilk bölümünde bilim dünyasının neden birbiriyle bu kadar çelişen sonuçlar bulduğunu ve bunun bizi nasıl bir ipucu labirentine soktuğunu bir görelim. Şimdi şöyle bir durum var. Yakın zamanda yapılan gerçekten çok kapsamlı bir derleme, yıllar boyunca yapılmış araştırmaları masaya yatırdı. Hani böyle bir iki tane değil, tam 17 tane kilit çalışmadan bahsediyoruz. Ama sonuç ne oldu dersiniz? Net bir cevap bulmak yerine karşımıza bir çelişkiler labirenti çıktı. Sanki bir yapbozun parçaları var ama hepsi farklı farklı yerlere dağılmış gibi. Gelin şimdi bu çelişkili ipuçlarına biraz daha yakından bakalım. Ve işte ilk çelişkili ipucu. Bazı çalışmalar diyor ki evcil hayvan sahibi olmak atopik olmayan asım ve hırıltı başlangıcı ile ilişkili olabilir. Yani bu ne demek? Kısacası bazı durumlarda evcil hayvanlar bir risk faktörü gibi görünüyor. Bu da hani o bildiğimiz klasik hayvanlar alerji yapar görüşünü destekleyen bir kanıt. Tamam bu cepte. Ama hikaye tam burada 180 derece dönüyor. Başka çalışmalar da çıkıp diyor ki, hayır tam tersi. Bebeklik döneminde evde bir kedi ya da köpekle büyümek ileride astım olma ihtimalini azaltıyor. Gördünüz mü? Bir grup risk artar derken diğeri risk azalır diyor. Bu da bizi tekrar başlangıç noktasına geri getiriyor. Peki bu kadar mı? Hayır. Bilmeceyi iyice karmaşıklaştıran bir de üçüncü grup var. İki tane çok büyük, önemli makale çıkıp diyor ki, arkadaşlar, ne alaka? Köpek ya da kedi sahibi olmakla astım gelişimi arasında hiçbir anlamlı ilişki bulamadık. Yani ne iyi ne kötü, hiçbir etkisi yok diyorlar. İşte görüyorsunuz tam bir bilimsel kör düğümle karşı karşıyayız. Peki, bir yanda riski diyenler, bir yanda koruyucu diyenler, bir yanda da alakası yok diyenler var. Bu çelişkilerin arkasında yatan biyolojik mekanizmalar ne olabilir? İşte şimdi odak noktamızı ne oldudan nasıl oluyor'a çeviriyoruz. Gelin vücudumuzun bu gizli savunma sistemlerine bir göz atalım ve evcil hayvanların nasıl koruyucu olabileceğini keşfedelim. Karşımızdaki ilk büyük teori hijyen hipotezi. Şöyle düşünelim mi? Bağışıklık sistemimiz adeta bir kas gibi. Güçlenmesi için ne yapması lazım? Antrenman yapması. Yani mikroplarla karşılaşması lazım. Spor salonuna gitmesi gibi yani. E, Eğer biz çocuklarımızı aşırı steril, ultra temiz ortamlarda büyütürsek, bu kas hiç antrenman yapmamış oluyor. Sonra ne oluyor? Dışarıdaki polen gibi, hayvan tüyü gibi aslında zararsız olan şeylere karşı aşırı yani alerjik tepkiler vermeye başlıyor. Bir diğer süper önemli oyuncu da bağırsak mikrobiyotamız. Yani bağırsaklarımızda yaşayan o devasa bakteri topluluğu. Bunu şöyle hayal edin. İçimizde kişisel bir bahçemiz var. Evcil hayvanlar da eve getirdikleri o farklı farklı mikroplarla bu bahçeye yeni, çeşitli ve sağlıklı tohumlar eken bahçıvanlar gibi. Ve araştırmalar şunu çok net gösteriyor. Bu bahçe ne kadar çeşitliyse bağışıklık sistemimiz o kadar dengeli çalışıyor ve alerjilere karşı o kadar güçlü bir koruma sağlıyor. Ve geldik belki de en ilginç teorilerden birine. Eğitilmiş bağışıklık. Olay şu. Bizim doğuştan gelen bağışıklık sistemimiz aslında aptal değil. Tam tersine öğrenebilen bir sistem. Adım adım gidelim. Birincisi, erken yaşta evcil hayvanlar sayesinde bir sürü farklı mikrop ve alerjenle karşılaşıyor.
İkincisi, bu karşılaşmalar sayesinde bağışıklık hücrelerimiz bir tür hafıza geliştiriyor. Ve üçüncü adım, bu sayede eğitilmiş olan bağışıklık sistemi ileride benzer bir şeyle karşılaştığında panik yapıp aşırı tepki vermek yerine daha dengeli, daha sakin ve daha az alerjik bir tepki veriyor. Yani aslında bir nevi tecrübe kazanıyor. Şimdi tüm bu çelişkili ipuçları ve ilginç teorilerden sonra artık araştırmamızın doruk noktasına geldik. Artık yapbozun o eksik kilit parçasını bulma zamanı. Karşınızda bu bilmeceyi çözmeye gerçekten çok yardımcı olan devasa bir yeni analizin bulguları. Ve o devasa analizin ölçeği işte bu. Bakın rakama bakın, 77.434. Avrupa'dan 77.000'den fazla çocuğun verilerini bir araya getiren dönüm noktası niteliğinde bir meta-analiz bu. Bu süper çalışma diyorum ben buna. Çünkü bu kadar büyük bir ölçekte çalışınca tesadüfleri eleyip gerçekten ne olup bittiğini, o gerçek desenleri görme şansınız oluyor. Bu bize şimdiye kadarki en net resmi sunuyor. Ve işte o süper çalışmanın sonuçları. Bu tablo her şeyi o kadar güzel özetliyor ki. Gelin birlikte bakalım. İlk soru. Evcil hayvan sahibi olmak astıma neden olur mu? Cevap: hayır. Anlamlı bir bağlantı bulunamadı. İkinci soru. Peki evcil hayvan sahibi olmak o hayvana karşı alerjiye neden olur mu? Cevap yine hayır. Genel olarak anlamlı bir bağlantı yok. Ama şimdi üçüncü ve en önemli soruya dikkat. Peki zaten bir evcil hayvan alerjisine, yani duyarlanmasına sahip olmak astıma neden olur mu? Cevap evet. Hem de çok güçlü bir bağlantı var. İşte kilit nokta burası. Bu grafik az önceki tablonun adeta görsel bir çığlığı gibi. Astım için temel risk faktörlerine bakıyoruz. Soldaki çubuğa bakın, evcil hayvan sahipliği. Gördüğünüz gibi olasılık oranı 1'e bile yakın değil. Yani çok zayıf bir bağlantı var. Tek başına bir anlam ifade etmiyor. Ama şimdi sağdaki çubuğa bakın, evcil hayvana duyarlanma. Farkı görüyor musunuz? Olasılık oranı yaklaşık 6'ya fırlamış. Yani çok ama çok güçlü bir bağlantı. Kısacası asıl mesele evde bir hayvanın olması değil, asıl mesele çocuğun bağışıklık sisteminin o hayvana karşı zaten hassas olup olmadığı. Evet, artık bütün kanıtlar masada olduğuna göre gelin bu alerji davasını artık bir sonuca bağlayalım. Karar açıklandı ve bu karar basit bir evet ya da hayırdan çok daha incelikli bir durum. İşte bütün bilmecenin çözümü tek bir cümlede. Anahtar faktör evdeki evcil hayvanın varlığı değil, anahtar faktör çocuğun o hayvana karşı önceden var olan alerjik duyarlanması. Yani her şey çocuğun kendi biyolojisinde, kendi bağışıklık sisteminde başlıyor ve bitiyor. Bu tablo, az önce söylediğim o incelikli durumu mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. İki farklı senaryo düşünelim. Senaryo 1, çocuğun o evcil hayvana karşı bir duyarlanması, yani bir hassasiyeti yok. Bu durumda erken yaşta o hayvanla büyümesi astım riskini arttırmıyor. Hatta bazı durumlarda küçük bir koruyucu etki bile gösterebilir. Şimdi gelelim ikinci senaryoya. Çocuğun o hayvana karşı bir duyarlanması var. İşte bu durumda aynı hayvanla aynı evde yaşamak astım riskini maalesef arttırıyor. Çünkü zaten hassas olduğu bir alerjene sürekli maruz kalmak semptomları kötüleştirebiliyor. Sonuç olarak bütün bu hikayeden ne anlıyoruz? Demek ki asıl soru sadece evcil hayvanla ilgili değil, kişiyle, yani o bireyin kendisiyle ilgili. Bu analiz bize sadece evcil hayvanlar ve alerjilerle ilgili bir şey öğretmiyor, bize çok daha temel bir şeyi hatırlatıyor. Bazen doğru cevabı bulmak için doğru soruyu sormak gerekir. Belki de sağlıkla ilgili birçok konuda bu buna iyi gelir mi ya da bu buna sebep olur mu gibi genel sorular sormaktan vazgeçmeliyiz. Belki de asıl sormamız gereken şu, bu kimler için ve hangi koşullarda bir şeye sebep olur? İşte bu sadece bu konuda değil, başka birçok sağlık gizemini çözerken de aklımızda tutmamız gereken bir şey. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.